geldik. Evet, şurada da seçtik. Şöyle içine soldan sağa yaparak gördüğünüz gibi sıvaları böyle seçebilirim. Bu yanlış olabilir diye şöyle yapalım. Evet, Enter'a bastım. Evet arkadaşlar, burada artık kapı, pencere, sıva anlamında hiçbir şey kalmadı. Artık şeklimiz oluştu. Şimdi aksları saklamıştık. Bir aksları bir açalım arkadaşlar ve şekle şöyle bir bakalım. Şekle şöyle baktığımız zaman şurada yuvarlaklı aksın üstünde kısımlar var. Onları yapmamıştık. Onları yapalım. Bu yuvarlaklı kısımlar içine sayılar yazacağız. Aksların numaralarını yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Tabi bunun içinde ne yapacağız? Yazı komutuna geçeceğiz arkadaşlar. Yazı yazmayı öğreneceğiz. Yani artık burada antre, mutfak, alanı, döşeme kaplaması gibi bilgiler var. Bunları yapma zamanı geliyor. Onun için hatta bunların içinde A, B, C, 1, 2, 3, 4 diye de yazılar var. Onun için de ne yapmamız lazım? Burada aks değerinde iken buraya çember oluşturmamız gerekiyor. Onun için ne yapalım arkadaşlar? Çember komutumuz C. Şimdi burada normalde tıklayıp yapabiliriz. Mesela 25 dediğin zaman yarıçap şöyle bir büyüklük bize yeterli. Tabii biz bunu yaptıysa artık bunu move'la şuraya seçip şuraya koyalım bir tane. Ve şimdi bunu bakın burada kesikli olan kısmı istisna olarak şöyle yapalım. Kesikli gözüken kısım var biliyorsunuz. Bunu istisna olarak by layer nedir? Bakın by layer dediğiniz zaman kesik şeklinde biz continuous olarak düz olsun. Yani burada görüntü olarak yuvarlak tam çember yuvarlağı gözüksün.